200 yıl önce yazılmış bir kitabın, bugünün siyasi krizlerini, sosyal medya linçlerini ve toplumları bölen kutuplaşmayı bu kadar net görebilmesi mümkün mü? Düşünün, ne internet var, ne televizyon, ne de 24 saatlik haber döngüsü. Ama bir adam, okyanusu aşıp gittiği yeni bir ülkede gördüklerinden yola çıkarak, sadece o ülkenin değil, tüm modern dünyanın gelecekteki en büyük tehlikesini teşhis ediyor. Bu tehlike bir kral değil, bir diktatör değil, bu tehlike biziz, yani çoğunluk. Bugün ölmeyi reddedenlerde, siyaset biliminin belki de en kehanet dolu metinlerinden birini, Alexis de Tocqueville'in ölümsüz eseri, Amerika'da Demokrasinin 1. cildini masaya yatırıyoruz. Bu kitap bir gezi günlüğü değil, bir tarih anlatısı da değil. Bu kitap, geleceğe tutulmuş bir ayna. Ve o aynada gördüğümüz yüz, ürkütücü derecede tanıdık. Peki bu kehanetleri mümkün kılan kim? Alexis de Tocqueville, 1805 doğumlu bir Fransız aristokrat. Ailesi, Fransız devriminin terör döneminde giyotinin soğuk yüzünü görmüş, birçoğunu kaybetmiş. Yani Tocqueville için demokrasi, soyut bir fikir değil. Ailesinin dünyasını yıkmış, kanlı canlı bir güç. 1831'de, henüz 25 yaşındayken, resmi görevi Amerika'daki cezaevi sistemini incelemek olsa da, asıl amacı bambaşkaydı. O, Amerika'ya bir laboratuvar olarak bakıyordu. Avrupa'nın kaçınılmaz geleceği olan demokrasinin, en saf, en gelişmiş haliyle nerede test edildiğini görmek istiyordu. Eski dünyanın yıkılışına tanıklık etmişti. Şimdi yeni dünyanın nasıl kurulduğunu anlamak zorundaydı. Bu yolculuktan doğan Amerika'da demokrasi, sadece bir ülkenin portresi değil, aynı zamanda modern ruhun bir analizidir. Tocqueville, bu kitabı yazarken tek bir düşünceye hizmet ettim der, karşı konulmaz ve evrensel olan bu devrimin, yani demokrasinin gelişimini anlamak. Tocqueville'in Amerika'da gördüğü ilk ve en temel gerçek, her şeyin üzerine sinmiş olan o büyük güçtü, koşulların eşitliği. Bu basit bir siyasi ilke değil, toplumun dokusuna işlemiş, her şeyi belirleyen bir ana akımdı. Yasaları, gelenekleri, İnsanların düşünme biçimini, hatta gündelik sohbetlerini bile bu eşitlik ruhu şekillendiriyordu. Tocqueville için bu bir tesadüf değildi. Ona göre bu, 700 yıldır Avrupa'da süregelen, feodalizmi yıkan, aristokrasinin ayrıcalıklarını aşındıran, tanrısal bir iradenin eseri olan, durdurulamaz bir tarihsel süreçti. Demokrasi bir seçenek değildi, bir kaderdi, tıpkı önüne set çekilemeyen dev bir nehir gibiydi. Bu nehrin akışını durduramazdınız ama onu doğru kanallara yönlendirerek medeniyeti beslemesini sağlayabilir ya da her şeyi yıkan bir sele dönüşmesine izin verebilirdiniz. İşte Tocqueville'in uyarısı tam da buradaydı. Demokrasinin maddi yönü, yani yasalar önündeki eşitlik hızla ilerlemişti ama onu yönetecek ahlak, eğitim ve yeni siyaset bilimi henüz gelişmemişti. Bu yüzden yeni bir siyaset bilimine ihtiyaç vardı, bu kaçınılmaz devrimin kaotik bir tiranlığa değil, istikrarlı bir özgürlüğe evrilmesini sağlayacak bir bilime. Bu eşitliğin en somut mekanizmalarından birini de miras hukukunda bulmuştu. Aristokrasinin gücü, toprağın ve servetin nesiller boyu tek bir elde toplanmasına dayanıyordu. Amerikan yasaları ise mirası çocuklar arasında eşit paylaştırarak büyük servetlerin parçalanmasını, aile ile toprak arasındaki o kutsal bağın kopmasını ve paranın hızla el değiştirmesini sağlıyordu. Sonuç, sadece servette değil, bilgide ve görgüde de ortak bir orta standart oluşuyordu. Kimse aşırı zenginleşip bir sınıf oluşturamıyor, kimse de aşırı yoksulluğa düşmüyordu. Herkes birbirine benziyordu. Bu durum, toplumu kritik bir yol ayrımına getiriyordu. Ya herkesin egemen olduğu bir özgürlük, ya da herkesin tek bir efendi altında eşitlendiği bir kölelik. Ama bu kaçınılmaz eşitlik dalgası, Tocqueville'e göre içinde karanlık bir potansiyel barındırıyordu. Ve bu, onun en meşhur ve en sarsıcı tespitiydi. Çoğunluğun tiranlığı. Demokrasilerde en büyük tehlike, azınlıkta kalmış bir despottan gelmez. En büyük tehlike, mutlak güce sahip olan çoğunluğun kendisinden gelir. Tocqueville, Amerikan sisteminde yasama, yürütme ve yargının, hatta jürinin bile doğrudan ya da dolaylı olarak çoğunluğun iradesine tabi olduğunu gördü. Güçler ayrılığı kağıt üzerinde vardı ama pratikte her şey aynı gücün, yani halkın çoğunluğunun kontrolündeydi. Bu durum, azınlıkları ya da farklı düşünen bireyleri koruyacak hiçbir kurumsal kalkan bırakmıyordu. Ama Tocqueville'in bahsettiği tiranlık, eski usul kanlı bir zulüm değildi. Çok daha sinsi, çok daha modern bir tiranlıktı bu. Bedeninizi değil ruhunuzu hedef alıyordu. Eskiden tiranlar, benim gibi düşün ya da öl, derdi Eskitiye yazar. Bugün ise Cumhuriyet şöyle der, bizim gibi düşünmekte serbestsin ama o günden sonra aramızda bir yabancısın.
Vatandaş olarak haklarını koruyacaksın ama onlar senin için işe yaramaz hale gelecek. Siyasi bir kariyer düşünüyorsan, kimse sana oy vermeyecek. Dostlarının gözünde bile lekeli olacaksın, sana hayatı bırakıyoruz ama bıraktığımız hayat, ölümden beterdir. Bu satırlar, 21. yüzyılda sosyal medya çağında yaşayan bizler için ne kadar tanıdık, değil mi? Çoğunluğun fikrine aykırı bir şey söylediğinizde hapse atılmazsınız ama iptal edilirsiniz. Sosyal olarak dışlanır, işinizi kaybeder, itibarınızdan olursunuz. Tocqueville, bu zihinsel esaretin, gerçek deha ve bağımsız karakterlerin siyasete girmesini engellediğini söyler. Çünkü dalkavukluk ve popülizm, yükselmenin tek yolu haline gelir. Seçkin zihinler, bu pespaya oyuna girmek yerine özel hayata çekilir ve kamusal alan, vasatlığa terk edilir. Çoğunluğun tiranlığı, entelektüel hayatı çoraklaştırır ve toplumu tek tip bir düşünce kalıbına hapseder. Peki bu tiranlıktan, bu tek tipçilikten bir çıkış yolu var mı? Tocqueville bir karamsarlık tablosu çizip bırakmıyor. Amerika'nın bu tehlikeye karşı kendi içinde bazı panzehirler geliştirdiğini de gözlemliyor. Bunlardan ilki, idari ademi merkeziyetçilik, yani yönetimin yerelleşmesi. Amerika'da federal hükümet, savaş, dış politika gibi ulusal konularda çok güçlüdür. Ama yerel meselelerin yönetimine neredeyse hiç karışmaz. Kasabalar, kendi okullarını, yollarını, polislerini kendileri yönetir. Bu yerel özerklik, vatandaşları pasif birer izleyici olmaktan çıkarıp, yönetimin aktif bir parçası haline getirir. Tocqueville, kasabayı özgürlüğün ilkokulu olarak tanımlar. İnsanlar, kendi küçük topluluklarında sorumluluk alarak, tartışarak, uzlaşarak yurttaş olmayı öğrenirler. Bu canlı yerel hayat, merkezin her şeyi kontrol eden bir canavara dönüşmesini engeller. İkinci panzehir ise hukukçular ve yargı sistemidir. Aristokrasinin olmadığı bir toplumda Tocqueville, avukatların ve yargıçların bir tür entelektüel aristokrasi oluşturduğunu söyler. Düzen sevgileri, geçmişe ve emsallere olan saygıları, prosedürlere olan bağlılıkları, demokrasinin anlık heveslerine ve değişken tutkularına karşı doğal bir fren işlevi görür. Özellikle jüri sistemi, sadece bir adalet mekanizması değil, aynı zamanda bir yurttaşlık okuludur. Sıradan insanlar, mahkemede jüri olarak görev yaparak yasaların nasıl işlediğini öğrenir, sorumluluk duygusu kazanır ve hukuka saygı duymayı içselleştirirler. Üçüncü ve belki de en önemli denge unsuru ise dindir. Tocqueville, Avrupa'nın aksine Amerika'da din ve özgürlük ruhunun birbiriyle savaşmadığını, tam tersine el ele yürüdüğünü hayretle görür. Bunun sırrı, kiliseyle devletin kesin bir şekilde ayrılmasıdır. Din, siyasete karışmadığı için ahlaki otoritesini korur. Siyasetçilere emir vermez ama vatandaşların ahlaki pusulasını şekillendirir. Özgürlüğün her şeyi yapmaya izin verdiği bir ortamda din, insanların neyi yapmayı akıllarından bile geçirmeyeceklerini belirleyen görünmez sınırları çizer. Tocqueville'e göre, despotizm inançsız da yönetebilir ama özgürlük yönetemez. Demokrasi Amerika'dayı bugün okuduğumuzda, sanki son 10 yılda yazılmış bir metinle karşı karşıya olduğumuzu hissederiz. Tocqueville'in çoğunluğun tiranlığı dediği şey, bugün sosyal medya algoritmalarıyla süperşarj edilmiş, yankı odalarında büyüyen ve anında infazlara yol açan bir dijital giyotine dönüştü. Onun demokrasinin panzehiri olarak gördüğü yerel katılım ve sivil toplum ruhu, insanların kasaba meclisleri yerine ekranlarına baktığı bir dünyada zayıflıyor. Kitabın sonundaki o meşhur kehaneti, yani dünyanın geleceğine iki devin, Amerika ve Rusya'nın hükmedeceği, birinin özgürlükle, diğerinin kölelikle ilerleyeceği öngörüsü, soğuk savaş, ve bugünün jeopolitik gerilimlerini haber veriyor. Ve belki de en acı verici şekilde, kitaptaki ırk analizi, yerli halkların yasalara uygun ve insancıl görünen yöntemlerle nasıl yok edildiğini, köleliğin kaldırılmasının bile beyaz ve siyah ırk arasında eşit bir toplum yaratamayacağını, aksine nefreti daha da körükleyeceğini öngörmesi, Amerika'nın ruhundaki o kapanmayan yarayı 2 asır öncesinden teşhis ediyor. Tocqueville'in bize sorduğu temel soru, bugün her zamankinden daha geçerli, özgürlük ile eşitliği nasıl bir arada tutabiliriz? Demokrasiyi en gürültülü olanın tiranlığına ya da halk adına konuştuğunu iddia eden tek bir liderin despotizmine dönüşmekten nasıl koruyabiliriz? Tocqueville bize 2 asır öncesinden seslenerek, kendi çağımızın paradokslarını anlamak için gereken kavramları ve analiz araçlarını hediye etti. O, bir aristokratın keskin gözleriyle, demokrasinin hem vaatlerini hem de tehlikelerini gördü. Eşitliğin getirdiği onuru ama aynı zamanda dayattığı vasatlığı da fark etti. Özgür bir toplumun onu ayakta tutacak ahlaki ve sivil bağlar olmadan kendi kendini nasıl yiyip bitirebileceğini gösterdi. Kısacası o,
bizim geleceğimiz olan bir şimdiki zamanı inceledi ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.